Öncelikle KZEET firmasını tanıyabilir miyiz? Neler yaptı bugüne kadar? KSET firması 2002 yılında kuruldu. Yani 14, önümüzdeki yıl 15 yılını girecek, 15 yılını kutlayacak. Bugüne kadar neler yaptı? Türkiye'nin Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde 2000 yılından 2010 yılına kadar İngilizlere, İrlandalılara, işte Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine oradan villalar, daireler, projeler sattı. İşte bu 2010 yılından bugüne kadar da genellikle Körfez ülkesindeki yatırımcılara İstanbul ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yabancı yatırımcılara evler sattı. Peki en çok hangi ülkelerden Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmak isteniyor? En çok nereden? İşte Körfez ülkelerinden diyebiliriz. İşte Katar, Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri. Bir de Asya ülkelerinden İran, işte Azerbaycan, Kazakistan. Bu ülkeler yani Asya ve Körfez ülkelerinden en çok yatırım yapmak isteniyor Türkiye'ye. Peki İstanbul'da ilgi daha çok nerede şu anda yabancı yatırımcı açısından? İstanbul'da ilgi nerede daha çok? Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir bölgeleri yatırımcıların daha çok yatırım yaptığı, fiyatların daha uygun olduğu bölgeler. Bu bölgeler de inşaat da yoğun, yabancı alımı da yoğun. Peki önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz yabancı yatırımcı açısından? Önümüzdeki sene yine bu Körfez ülkelerinin ve Asya ülkelerinin yatırım yapacağı en iyi yer olacak Türkiye. Efendime söyleyeyim. Ben Türkiye'nin altın yılı olacağını inanıyorum. Belki kötü düşünenler olabilir ama ben Türkiye'nin yabancı yatırımcı için altın yılı olacağına inanıyorum 2016'nın. Hangi verilerden dolayı buna inanıyorsunuz, böyle düşünüyorsunuz? Hangi verilerden dolayı buna inanıyorum? Şimdi bu biliyorsunuz yakında seçimler vardı. Seçimlere kadar 1-2 ay üzeri bizim böyle kapora dediğimiz $1000 kapora yatıran yabancı müşterilerimiz evlerinin geri kalan bölümlerinin yatırmalarını istediklerimizde bizden seçim sonuçlarını beklediklerini söylediler. Seçim sonuçlarında bir parti iktidar çıkınca bu da ülkemiz açısından siyasi ve ekonomik istikrar olarak görüldü. Ve bu bekleyen yabancı yatırımcılar riyale dönerek Türkiye'ye yatırım yapmaya başladılar. Efendime söyleyeyim, seçimde zaten Kasım'dı. Kasım, Aralık. Zaten yılbaşı geliyor. Yılbaşından sonra bu bekleyen bazı yatırımcılar da bu Türkiye'deki siyasi ve ekonomik istikrarın devam etmesi nedeniyle yatırımlarını arttıracaklar, gelecekler. Bu nereden biliyorsunuz derseniz, bildiğiniz gibi bizim Londra'da, Moskova'da, Tahran'da, Bakü'de, Katar'da, Kuveyt'te, Mısır'da, yani birçok ülkede kendi ofislerimiz var. Biz kendi ofislerimizde gidip birebir zaten o ülkenin yatırımcılarıyla birebir biz kendimiz toplantılar yapıyoruz. Bunun nabzını biz tutuyoruz yani. Bunu birebir kendimiz biliyoruz. Bunu ben birebir yaşadığım, bildiğim için rahatlıkla 2016'nın yabancı yatırımcılar için altın yılı olacağına inanıyorum. Peki yine en cazip yerler aynı bölgeler mi olacak, yoksa bu yıl başka bölgelere ilgi kayabilir mi Türkiye'de? Şimdi yatırımcılar, İstanbul her zaman bir yıldız. Zaten dünyada bir yıldız. Türkiye'de de bir yıldız olarak devam edecek. Yani insanlar tabii ki İstanbul'a yatırım yapacak ama bunun yanında tabii işte bizim sattığımız, biz Trabzon satıyoruz, Bursa satıyoruz, Sapanca satıyoruz, Kuşadası satıyoruz, Antalya satıyoruz. Ama İstanbul'un batıya doğru ilerliyor. Mesela İstanbul'da Silivri'de arsa satımlarımız oldu. Yavaş yavaş Tekirdağ, Çorlu bölgesine doğru, böyle batıya doğru, Batı İstanbul'a doğru ilerliyor. Kimler tercih ediyor buralarda? Gene Körfez ülkelerinden yatırımcılar, Asya'dan yatırımcılar
genellikle buralardan tercih ediyorlar. Peki Türkiye'ye ne kadar para kazandırmış oluyorlar bu alımlarıyla? Türkiye'ye ne kadar para kazandırmış oluyorlar. Şimdi dünyadaki yıllık işlem hacmi 3 trilyon dolar yıllık ev satımı. İşte biz şu an ülke olarak Türkiye olarak bunun %3'üne falan hakimiz. De bu niye %5'lere onlara çıkmasın, yani büyük bir ekmek, büyük bir pasta. İnşallah şeyimizi arttırırız, kârımızı.